Derin bir sessizlik, sadece rüzgarın çam ağaçlarının arasından geçişi ve donmuş toprağın altından gelen o tekinsiz çatırtılar. Burası Norveç'in Bergen kenti yakınlarındaki İzdalen Vadisi. Yerel halk burayı sadece coğrafi bir isimle değil, çok daha ürpertici bir sıfatla anıyor. Buz Vadisi. Hatta bazıları için burası doğrudan Ölüm Vadisi. Çünkü bu vadide doğa sadece sert değil, aynı zamanda acımasızdır. Tarih 29 Kasım 1970. Soğuk ama açık bir pazar günü. Bir aile sıradan bir pazar yürüyüşü için vadinin derinliklerine doğru ilerliyordu. Ayaklarının altında kırılan ince buz tabakası ve ağaçların arasından süzülen rüzgar sesi dışında her şey normaldi. Ta ki o koku değişene kadar. Hafif bir yanık kokusu önce havada asılı kaldı, ardından yoğunlaştı. Birkaç adım sonra kayalıkların arasında siyaha dönmüş bir şekil gördüler. Yaklaştıklarında karşılaştıkları manzara kan dondurucuydu. İnsan bedeninin doğaya karışmış, kömürleşmiş kalıntıları. İşte o anda Soğuk Savaş'ın en soğuk, en ürpertici ve günümüze kadar uzanan gizemlerinden biri başladı. 8 isim, tek bir kadın ve kimliği yeryüzünden silinmiş bir hayalet. Bu kadının hikayesi 50 yıldır çözülemeyen bir bulmaca olarak karşımızda duruyor. İzdal Vadisi'ne ve tarihin en tuhaf vakalarından birine hoş geldiniz. Bergen polisi vadiye ulaştığında sıradan bir ölüm vakasından çok daha fazlasıyla karşı karşıya olduklarını anladı. Ceset o kadar şiddetli yanmıştı ki ilk bakışta cinsiyetini belirlemek bile imkansızdı. Kadın sırt üstü yatıyordu. Kolları hafifçe bükülmüş, sanki son bir refleksle kasılmış gibiydi. Ancak yüzü, alevler onun yüzünü ve dolayısıyla kimliğini tamamen silmişti. Dedektifleri asıl rahatsız eden şey sadece ceset değildi. Etraftaki her şey fazla düzenli, fazla sistematikti. Sanki biri bu sahneyi özellikle hazırlamıştı. Cesedin hemen yanında boş bir benzin şişesi duruyordu. İlk raporlara hızlıca bir not düşüldü. Muhtemel intihar. Ancak deneyimli dedektif Alf Thorsen'in içine sinmeyen bir şeyler vardı. Thorsen, sıradan bir intihar vakasında bir insanın neden kimliğini belirleyecek her şeyi yanında taşımadığını, aksine neden yok etmeye çalıştığını sorguluyordu. Burada neredeyse tam tersi bir çaba vardı. Bir kimliği inşa etmek değil, onu atomlarına kadar parçalamak. Adli inceleme ilerledikçe detaylar daha da tuhaflaştı. Cesedin etrafında yanmış bir şemsiye, metal çerçevesi eğrilmiş gözlükler, cam şişe parçaları ve erimiş plastikler vardı. Vücudun bazı bölgeleri kömürleşirken, bazı bölgelerin neredeyse hiç zarar görmemiş olması, bunun doğal bir yangın olmadığını kanıtlıyordu. Bu, profesyonelce kurgulanmış bir sonun ilk perdesiydi. Polis ekipleri çevredeki aramalarda bir çanta bulduğunda ortam bir anda buz kesti. Çanta açıldığında içinden çıkanlar sıradan bir turistin eşyaları değildi. Polis memuru masaya bir değil, iki değil, tam 8 farklı pasaport dizdi. Penela Lorck, Belçikalı bir öğretmen. Claudia Chelt, Alman bir antikacı. Genevieve Lancier, Fransız bir satıcı. Farklı ülkeler, farklı meslekler ve farklı hayatlar. Ancak tüm pasaportlardaki fotoğraflar aynı kadına aitti. Üstelik bu belgelerin tamamı profesyonelce hazırlanmış kusursuz sahtelerdi. Dil uzmanları bu isimleri incelediğinde, isimlerin o dile ait biri tarafından değil, o dili bilen ama o kültüre ait olmayan biri tarafından oluşturulduğunu fark etti. Bu, dış kaynaklı bir operasyonun en somut kanıtıydı. Ancak asıl şok edici detay giysilerde saklıydı. Kadının valizindeki tüm kıyafetlerin etiketleri özenle, titizlikle, neredeyse cerrahi bir hassasiyetle kesilmişti. Rastgele bir koparma değil, sistematik bir yok etme söz konusuydu. Sanki gerçek kimliğinden tek bir iplik parçası bile geriye kalmasın istenmişti. Valizden sadece kıyafetler değil, birden fazla peruk, farklı renklerde makyaj malzemeleri ve çeşitli gözlükler de çıktı. En ilginç detaysa farklı numaralarda ayakkabılardı. Bu, kadının sadece ismini değil, fiziksel yürüyüşünü ve boyunu bile aktif olarak manipüle ettiğini gösteriyordu.
Çantadaki paralar da bir o kadar karmaşıktı. İtalyan lireti, İngiliz sterlini, Fransız frangı. Sanki tüm Avrupa'yı bir gölge gibi dolaşmıştı. Polis kadının son günlerini araştırmaya başladığında karşısına bir gerilim filminden fırlamış bir tablo çıktı. Ölümünden önceki 14 gün boyunca Norveç'i bir hayalet gibi dolaşmıştı. Bergen'de Claudia Kjelt, Trondheim'da Elisabeth Leanhovers, Oslo'da ise Vera Jarle ismini kullanmıştı. Her şehirde farklı bir saç rengi, farklı gözlükler ve farklı aksanlar sergiliyordu. Sanki aynı aktris farklı sahnelerde farklı roller oynuyordu. Ancak rotası hiç de mantıklı değildi. Sürekli şehirler arasında gidip geliyor, bazen aynı yere tekrar dönüyordu. Sanki birinden kaçıyor ya da biriyle gizlice buluşmaya çalışıyordu. Otel çalışanlarının ifadeleri daha da ilginçti. Kadın her seferinde "Lütfen odamı tamamen temizleyin" diye talimat veriyordu. Çöp sepetleri boşaltılıyor, yatak örtüleri değiştiriliyor, banyo lekesiz bırakılıyordu. Bu sıradan bir titizlik değil, DNA'sından bir iz, saç telinden bir kalıntı ya da parmak izinden bir ipucu bırakmamak için verilen profesyonel bir operatör talimatıydı. Bir resepsiyon görevlisi onun hakkında şunları söylemişti. Göz teması kurmaktan kaçınıyordu ama aynı zamanda etrafındaki herkesi izliyordu. Ve sonra o defter. Defterin arka sayfalarında elle yazılmış gizemli bir kod bulundu. 5NR.7-8-9.5X.Z2L+. Norveçli kriptograflar haftalarca bu kod üzerinde çalıştı. Koordinat mıydı, bir tarih mi yoksa bir istihbarat mesajı mı? Bazı araştırmacılar bu kodların kadının seyahat ettiği şehirlerin ve tarihlerin bir kombinasyonu olduğunu öne sürdü. Yani bu defter bir günlük değil, bir operasyon kayıt defteri olabilirdi. Soruşturmadaki en büyük umut ışığı, kadının eşyaları arasından çıkan basit, gümüş rengi bir anahtardı. Bu anahtar, Bergen Garı'ndaki 137B numaralı emanet dolabına aitti. Polis ekipleri, gerçek kimliği açığa çıkaracak somut bir kanıt bulma heyecanıyla gara koştu. Anahtar döndü, kilit açıldı ve hiçbir şey. Dolap tertemiz ve bomboştu. Ya kadın ölmeden önce dolabı kendisi boşaltmıştı ya da birileri onlardan önce davranıp tüm kanıtları süpürmüştü. Umut bir kez daha yerini derin bir hayal kırıklığına bıraktı. Adli tıp raporuysa kafaları daha da karıştırdı. Ölüm nedeni fiziksel olarak karbon monoksit zehirlenmesiydi. Ancak asıl şok kanında bulunan fenilbarbital miktarıydı. Bu miktar ölümcül doza yakındı. Fenilbarbital çok güçlü bir sakinleştiricidir. Şimdi en kritik soruysa şuydu. Bu kadar yüksek miktarda sakinleştirici almış birinin bilinci yerinde olabilir mi? Bir kamp ateşi yakıp kendi bedenini alevlerin içine atacak fiziksel koordinasyona sahip olabilir mi? Yoksa ilaçlar ona başkası tarafından mı verilmişti? Üstelik midesindeki yiyeceklerin tam sindirilmemiş olması, ölümün yemekten çok kısa süre sonra gerçekleştiğini gösteriyordu. Bu olayın anlık bir karar değil, saniyelerle hesaplanmış planlı bir infaz olma ihtimalini güçlendiriyordu. Bu hikayeyi anlamak için 1970 yılının atmosferini anlamak gerek. Soğuk Savaş'ın zirvede olduğu bir dönem ve dünya iki kutba bölünmüştü. Norveç, NATO'nun Sovyetler Birliği'ne en yakın stratejik sınır hattındaydı. Fiyortların derin sularında Sovyet denizaltıları gizleniyor, dağların tepelerindeki dinleme istasyonları düşmanı takip ediyordu. İşte tam bu gerilim ortamında 8 pasaporta sahip, iz bırakmama takıntısı olan ve şifreli notlar taşıyan bir kadın karşımıza çıkıyor. İstihbarat dünyasında bu profilin adı bellidir. Kurye veya uyuyan ajan. Kadının davranışları harfiyen bir ajan protokolünü, tradecraft, yansıtıyordu. Sık sık şehir ve kimlik değiştirmek, clean moving, etiketleri kesmek ve iz bırakmamak, forensic countermeasures, kod kullanmak, secure communication, fenilbarbital kullanımı. Bazı ajanlar yakalanma riskine karşı benzer zehir hapları taşırdı. Acaba İzdal kadını KGB için mi çalışıyordu? Yoksa Doğu Alman servisi Stasi mi? Belki de NATO için Sovyetlere karşı çift taraflı bir oyun oynuyordu ve bu tehlikeli oyun onun sonunu getirmişti.
Resmi kayıtlara göre dosya intihar olarak kapandı. Yetkililer onun ağır depresyonda olduğunu savundu. Ancak basit bir intihar için 8 sahte pasaport ve tüm o profesyonel hazırlık fazla pahalı ve fazla teatral değil miydi? Yıllar geçti, dosya tozlu raflarda bekledi. Ta ki 2016 yılında Norveç polisi dosyayı yeniden açana kadar. Sebebi ise 1970'lerde hayal bile edilemeyen DNA teknolojisiydi. Ceset mezardan çıkarıldı, kemik ve diş örnekleri uluslararası veri tabanlarında tarandı. Yapılan yüz rekonstrüksiyonu bize ilk kez onun nasıl göründüğünü gösterdi. Koyu saçlar, çıkık elmacık kemikleri ve ince bir burun. DNA ise onun muhtemelen Orta Avrupa kökenli olduğunu söyledi. Belki Alman, Fransız ya da Belçikalı. Diş yapısı çocukluğunun bu bölgelerde geçtiğini doğruluyordu. Ancak tüm bu teknolojiye rağmen en büyük parça hala eksikti. Gerçek adı. İzdal kadını yalnız değil, Avustralya'daki Somerton adamı veya Amerika'daki Joseph Newton Chandler gibi o da tarihin isimsiz piyonlarından biri olarak kaldı. Tarih bazen kayıt tutmaz, özellikle de gerçekler bazılarını rahatsız edecek kadar derinse. Şimdi bu soruyu size bırakıyorum. Sizce İzdal kadını kimdi? Bir ajan mı, bir kaçak mı, yoksa sistem tarafından susturulmuş bir kurban mı? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşın. Çünkü bazen bir gizemi çözmek için tek gereken şey farklı bir bakış açısıdır. Eğer bu tür gerçek ve çözülememiş gizemleri seviyorsanız, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tarihin başka bir karanlık köşesinde buluşmak üzere. Araştırın, sorgulayın ve asla bu kadarı yeter demeyin. Çünkü gerçek her zaman açığa çıkmak ister.